Arkadaşlar Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Timothy midir o benim ya? Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Alpçim ve Reis'cim hoş geldiniz. Hoş bulduk 5 abi. kere söyledim. Reis'in de comeback'i oldu bahaneyle. Evet. Güzel bir film oldu ama. Evet güzel bir film Evet. oldu. Konuşacak bir sürü şey var. Ben önüme notlarımı açıyorum. Evet abiler nasılsınız? İyi miyiz? İyiyiz abi valla. Toplandık Sen yine. nasılsın? İyiyiz. Güzel bir film izledik 2025'in sonunda. Evet. 26'nın başı hatta. Gerçi Güzel filmin tempolu bir giriş oldu mu Ya diyelim. bizde 1 Ocak'ta başlamıştı. Yurt dışında 25 Aralık'ta başlamıştı sanırım. tam doğru zamanda vizyona girmiş ya film. bu Aynen arada. aynen. Evet, ufaktan girelim. Ben şimdi birazcık filmin şeylerinden bahsedeyim, olaylarından. Film Marty Raceman adlı masa tenisi oyuncusundan esinlenen ama biyografi olmayan bir film. Evet. Josh Safdie tamamıyla kendi yazmış film bir kurgu. Birçok karakter kurgu. Bazı karakterler gerçek hayattaki insanlardan esinleniyor ama bazıları da esinlenmiyor. Niye böyle bir karar almış abi peki sizce? Abi bence filmin Uncut Gems'teki gibi şöyle bir adamların şey var. Anksiyete yaratan tempo diye bir olayları var Safdie Brothers'ın. Yani hani Hı hı. gerçekten anksiyete oluyorsun izlerken. Bence bunu bir biyografi filminde sağlamak çok zor bir şey. Yani Nolan da denedi geçen senelerde. Ki Nolan da abi şunu da ekleyeyim. Aslında Nolan da şeyden alıyor biraz. Esinleniyor. Oppenheimer'ın bir kitabı var. Şey diye. American Prometheus diye. O da ondan alıyor aslında. İşte yani Yani bunu bence şeyden yapıyor olabilirler biraz. Hani filme biraz bir şey dikte edebiliriz senaryoda. Hani biz bunun mesuliyetini almayalım o kadar da gibi bir şey de olabilir. Çünkü şimdi kontrol ettim abi. Safdie kardeşler de Yahudiymiş. evet abi Yahudiler. Filmde de bu önemli bir rol oynuyor. Ona değiniriz. Yani bu sebepten olabilir bence. Ya sadece ondan da değil abi. Biyografi filmlerin sınırları çok kısıtlı oluyor ya. Hani adamlar onun dışına çıkamıyor ve hani anksiyeteyi nasıl yapacaksın abi? Direkt düz bir biyografi filmleri çok zor bir şey Yapamazsın bence. yani. Ve O işte yüzden- kısaca sınırları genişletmek için yani her anlamda. Aynen. Kurgu şart. Öncelikle filmi beğendik mi? Filmi nasıl bulduk? Kısaca bir hepinizden alayım. Ya ben filmi bayağı beğendim açıkçası. 2025 açısından da güzel filmler seyrettiğimizi düşünüyorum sinemada. Yani son yıllara göre daha kaliteli bir yıldı bence yapımda. Film bayağı tempoluydu sizin de bahsettiğiniz gibi. Gerçekten hoşuma gitti benim. Ya adeta böyle bir trafikte slalom yapa yapa ilerleyen bir film gibiydi. Her şey hızlı hızlı oldu bitti. Hiç kopmadık yani. Güzeldi. Abi film ben de beğendim bayağı. Tempo konusuna ayrı değiniriz. Temposu hem hoşuma gitti hem de bence bir yerde eksi yazdığını düşünüyorum. Yani müzikler gerçekten çok güzeldi. Şeyi de çok parlıyordu. Filmin miksajında falan çok ön plandaydı. Ve film her anlamda bayağı taşıyordu yani. Yani filmin neredeyse böyle duygusal hani yoğunluğunu böyle manipüle edecek şekilde yoğun bir müzik kullanımı vardı gerçekten. Bazı sahnelerde şey falan dedim. Hani burada bu müzik olmasa şu an bir şeyler eksik olurdu gerçekten dedim yani. %100. Ya müzikler gerçekten manipüle ediyordu dediğin gibi. İnsanın ne hissetmesini sağlıyordu. Ya bu bir yerde Sahnedeki eksi de olayları. olabilir tabii hani sonuçta. Hani bu kadar yoğun müzik kullanımı tamamen şey kişisel bir Evet, olsun. tercih sonuçta. Ben de filmi beğendim. Yani Reis'in şey demesinden %100 katılıyorum. 2025 ve 2026 bence daha da iyi olacak. 2024'ün o kötülük bokluğundan sonra acayip iyi geldi bize. O ödül sezonundaki filmler 3 film üstünden dönen bir sene aman Allah'ım çok kötüydü. Evet. Bu sene gerçekten o konuda iyi ve alternatif var yani. Film iyi olmasa bile çok ekstrem performanslar var bu sene. Bütün filmler kendini izlettiriyor. Bunu söyleyeyim. Onun dışında Alp'in dediği müzik kullanımı acayip iyiydi. Adamın adını da anlamam. Daniel Lopati'nin yazdığı müzikler arka planda çok güzeldi. Onun dışında seks mikser... Bunu koyacağım bir orada çıkarı yok. Hayır bir de dil sürçmedi çok net söyledi. bayağı net söyledi ya. Miksaj açısından da film çok iyiydi. Çünkü abi topun masaya vurduğu sahneler, o ayakkabıların gıcır gıcır yaptıkları silah sesleri, köpeğin koşuşu, o tüyleri falan. Hani bunlara gerçekten ekstra çok özenmişler. Ve bunlar Evet. böyle ufak detay gibi gözüküyor ama o anksiyete noktasına bayağı büyük bir kısım bunlar yani. Bir tek burada hazır müziğe değinmişken bir daha üstten geçmeyelim. Anakronizm diye bir kavram var. Yani 50'lerin müziklerine 80'ler müziği koymuşlar. Bunu bilerek yapmışlar bence. Çünkü o böyle kafada dönen ses efektleri o Aynen o synthesizer'lar. masa tenisi maçlarında çok iyi uymuş. Yani 50'lerde böyle bir şey yok abi. Hani şimdi onu kullansalar tamam belki atmosferi daha iyi yansıtabilir ama film açısına iyi bir şey hizmet eder miydi? Bence etmezdi diye. Ya film zaten hiç böyle 40'larda 50'lerde geçiyor gibi hissettirmiyor pek. Evet evet hissettim. Ki filmin post prodüksiyonunu yapan adam bayağı iyi. O adam bayağı ünlü. Josh Safdie direkt onu aramış. Abi bana 50'ler yapman lazım diye. Bugün bir video izledim. Adam direkt açtım telefonu ve dedim ki baba bana lazımsın dedim diyor. Aynı şey kostüm tasarımı yapan kadın da çok ünlüymüş.
Onu da arayıp söylemiş bize 50'ler lazım falan diye. Hani bu konuda bayağı film iyi yani. İyi özenilmiş. Aynı Abi ben kısma bir şey geçelim. değineceğim. Bak şimdi 2024 2025 filmleri dedik ya. Şimdi geçen sene baktım. Bundan tam bir sene önce izlemişim. Complete Unknown'u, tamam mı? O da güzel filmdi. Zaten şeylerde de çok vardı. Oscar'da adaylıklarda bayağı oynadı. Bir şey alamadı ama neredeyse çoğu kategoride vardı, hatırlıyorum. Bob Dylan. Aynen, Bob Dylan'ın şeyi. Orada da Timothée Chalamet oynuyordu abi. Şimdi siz o filmi izlemediniz değil mi? Abi bak, o filmi tam bir yıl önce izlememe rağmen bu filmi izlediğimde kafam sürekli oraya gitti. Bu bence Bunu- bir eksi bir oyuncu için. Bir oyuncunun kariyeri için. Çünkü karakter olarak da benziyor. O hafif laubali, iki filmdeki de kadın erkek ilişkisi olarak böyle vurdum duymazlığı vesaire, inanılmaz paralel bence. Peki şey paralel mi? Complete Unknown'la. Bu kazanma hırsı noktası paralel mi? Karakterler açısından. Benzer abi. Orada da işte kafamın estiğini yaparım falan deyip orada da inanılmaz bir ego devreye giriyor. Ya bu zaten hani şey bir şey. Normal bir şey de. Yani öyle kafam sürekli oraya gitti. Tam kurgu olarak tabii ki farklılıkları var. Ama oyunculuk tarzı olarak vesaire kafam sürekli oraya gitti yani. Bu bence bir eksi. Hani sürekli aynı yüzü görmek iyi değil bence. Yani şey noktasında ben 2 tane farklı yorum okudum. Biri yapay zeka şey diyor. Wolf of Wall Street meet The Hustler diyor. Hustler da bir bilardo filmiymiş galiba. İlk defa duydum ben onu. Bir adam da Instagram'da şey demiş. O da çok beğendim. Anora meets Ha, Can Catch Me If You Can. meets Ha, onu da diyecektim. Meets bir tane daha film söylemiş. Yani 2-3 filmin böyle birleşmesinden oluşan yorumlar gördüm. Şöyle baktığım zaman katılıyorum da abi yani. Abi evet Birden ya. fazla filmin birleşmesi Hatta gibi. Catch Me If You Can'de de şey oynuyordu. DiCaprio oynuyor. Tom Hanks'le. Çok güzel bir film o da. Bak kafam da ona gitti. Buraya not almayı unutmuşum. İyi hatırlattın. Abi mesela oradaki şey de aynı hesap. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Olmuyor. Kaçıyor. Yine bir şey. Tempo. Esinlenme Dolandırma %100 mevzusu, var bir ya. şeyler. İşte yine güzel kadını elde etme falan. Kafam hep oralara gitti yani. Valla bu konuda böyle benim bir de kafam ekstra. Zaten Safdie filmlerinin ben çoğunu izledim. Yani özel Uncut Gems'i severim. Uncut Gems baş artıcı bir film mesela. Herkes bağırıyor sürekli filmde. Yani sürekli bağırıyorlar yani. Good Time'da da sürekli koşuyorlar abi. Yani sürekli koşma var o filmde de. Hani onları düşününce ikisinin birleşmesi gibi olmuş. Bir de Josh'la Benny kardeşler ilk defa ayrıldılar abi. Yani ilk defa bireysel senaryo yazdılar. Bence biri Dwayne Johnson içinden bombastik bir şey çıkardı. Öbürü de Timothy'den bence farklı bir şey çıkarmaya başarmış. En Ama iki azından filminde çok puan farkı var. Geçen baktım. puan farkı var. Bayağı düştü Ama çünkü Smashing bak Pumpkins. orada da girişte dediğimiz şeyin farkı var. Abi Dwayne Johnson oynayan Smashing Machine'de direkt biyografi o. Hı hı. Hı, evet, Yani bir şey direkt değil. bir dokümenteriden esinlenme olduğu için kafalar oraya gidiyor. Burada şimdi öyle bir kaygısı yok. Yani adam o yapıştır deyip koymuş yani. O konuda Uncut Gems'e çok benziyor bu. Ve yani o tempo, o rahatsız edicilik benim hoşuma gitti yani. Bunu korumayı başarabilmeleri çok önemli bir şey. Çünkü bu bir sonuç olarak bu adamlar bir şey inşa ediyor. Bir yapı inşa ediyorlar. Yani farklı bir şey bu kadar anksiyetik film çekmek. Bunu koruyabilmeleri bence güzeldi açıkçası. Abi oyunculuklarla ilgili bir genel fikrinizi alayım. Yani kimi öne çıkarırsınız? Abi bir şey Timothy'den diyeyim mi? bahsettik birazcık. Oyunculukları ben genel olarak gerçekten beğendim. Yani şeyi bile çok beğendim. Şu arkadaşı vardı ya, hafif kilolu çocuk, gözlüklü, topu yaptıran. Evet. Onun oyunculuğunu Oyuncu bile çok iyi, bayağı evet. beğendim. Bayağı iyiydi o. Evet, Köpeğin orada. sahibini Rachel çok zaten çok beğendim. iyiydi. Aynen, Rachel. Onu çok Rachel beğendim. Odessa Azion abla bayağı iyi Evet, oynuyor. gerçekten iyiydi. Genel olarak bayağı iyiydi ya oyuncular. Şeyin siyahi arkadaşı. Siyahi arkadaşı Taksici. Tyler Taksici. the Creator diye rapçiymiş abi. Sabah bak. Hı, Ya evet, acayip iyidir yani abi. o adamın rapçi olduğunu hiç düşünmedim izlerken. Gerçekten iyi oynuyor o herif. Evet. evet. Enteresan tercihler vardı. Hep o karakteri de çok ilginçti. Mesela o şey detayı Evet. ilginçti. Onu araştırmadım. Yalan Sarmamız. olmasın. Kulağının şey olduğu için ritme daha şey olması. Hı hı. O bahsediyordu ya, Japon bir Aynen. kolaj vardı. Japonca. Raketlerin sesinden etkilenmiyordu. Aynen. O raket Abi- mevzusuna değinmesi, o tutuşları falan, onlar güzeldi. Ya işte o sporu düzgün ifade etme şeklinde iyi bir noktada bence film. Ama dediğiniz gibi Enzo'nun kulağın duymaması ritimde daha iyi iş çıkardığını nasıl yapıyor acaba bilmiyorum yani. Ama mantıklı da geliyor bana. Ya Şimdi ona bir cümlede sesler, geçiyor işte. Hani sesler olmadığını düşünün. Onu hani matematik gibi yani direkt tak 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 tak. ama tam Biri şey değil almıştı. herhalde. Duyma kaybı %100 değil galiba. Aynen. Hani Biri konuşuyordu. frekansı kulağına. alıyor yine ama evet. Böyle bir avantaj sağlamış İyi gibi bir yazmışlar. detaydı. Evet. Onun dışında Timothy demişken abi bu PR çalışmalarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz filmdeki? Ben Timothy'nin götünü yırttığını düşünüyorum ve başardı evet. da yani. Yani biraz bence Başardı itici abi. oluyor bir yerden sonra. Bak başardı ama adam koca pimpon topu şeklinde gitti. Çok büyük bir binaya çıktı. Full turuncu giydirdi. Karısına turuncu giydirdi. Ödül töreninde şey yaptı. Hani başardı yani. En iyi noktası da Dune'a bu SD kadar ki uğraşmadı ama herif. hiç uğraşmadı ona. Ama ona uğraşmasan gerek de yok abi yani. Var mı gerek?
Bilmiyorum. Acaba buna şeyden mi uğraştı? Belki producer falan budur. Değil diye biliyorum. Değil mi? Tamam. O noktada bir de en son adam hani Marty Supreme diye geçen rap yaptı yani. Four Rows'ta girişte de benim müthiş girişte de aldım öyle bir şarkı yaptı. İyi bir detay bence. Ben oynasam ben de yaparım diyorum hepsini. Ama biraz abart abi yani. Çok da gerek yok zaten. Adam bir Bence aktor şart ya bu sonuçta. tip şeyler. Yani abi sen bir biyografiye yakın bir filmi nasıl izleteceksin? Anca bu şekilde izletebiliyorsun işte. Öyle. Film izleniyor şu anda yani hayvan. Aynen. Yani evet. Benim de gittiğim Ya- seans doluydu. Hani. Evet yani filmin reklamı yapılmasa zaten bu kadar ses getirmezdi bence de. Abi o zaman ben bir şeyden de bahsedeyim. Dikte etmek falan dedik ya başta. Hani bu yüzden biyografi değil tam olarak diye. Hı hı. Yani İkisi de Yahudiymiş. Ona baktım zaten. Abi Timothy de Yahudi zaten anne tarafından. Evet aynen. O da Mesela o Avrupalı bir Yahudi. sahneler rahatsız ediyor mu artık? Hani, yeter be falan biliyor musunuz? Yani bence etmedi ya. Ya bu filme uygun olduğunu düşünüyorum ben ama çok arttı. Yani hani Evet, aşırı arttı. fazla arttı yani. Bir de Yine şöyle bir bir artma şey var. var. Oyuncularda da Yahudiler çok arttı. Mesela Odessa Azion da Yahudi ve Siyonist Hı hı. diye biliyorum hatta. Şey olarak yani hükümete de destek veriyordu diye biliyorum. Hı hı. Onun dışında hani Timothy gibi daha hani bu tip şeylerle işi olmayan ama hani Yahudi ve onun çevresinden dolayı Hollywood'a kapak atmış da oyuncular var bir sürü yani. Hani adamlar bu sektörde çoklar yani. Birçok sektörde çoklar ve Yahudiler abi şeyi çok iyi yapıyor abi. Sinsiler. Ele geçirmeyi sinsice yapıyorlar yani. Gerçekten işlerinde iyi olarak bir yerlere geliyorlar. Özellikle Hollywood sektöründe diyorum. Savaş kısmına hiç girmiyorum arkadaşlar. Hı Yani hı. yaptığım yorum onun dışında yani yaptıkları saçmalık Evet. yani burada oturup onu konuşmayacağız Hani zaten. Auschwitz'ten bahsediyor filmde. O sonra bal yeme sahnesi bence çok güzel bir sahneydi. Bence de güzel bir sahneydi. Sonra şeye de baktım. Hani o Bela Kletsky karakteri. O da gerçek değilmiş, kurguymuş yani. Eski dünya şampiyonu olarak. Kurgu o da yok ya. Ben Evet. de baktım ona o da yok. Aynen. Bulamadım yani adamı. Yani hani o dönemden Oradaki müzik esinlenmesi çok güzeldi. güzeldi. Mesela bahsettiğim kısım oydu müzik olarak. Orada o müzik olmasa o sahnenin etkileyiciliği azalacaktı gerçekten. Reis'te şey şaşkınlığı var. Bunlar Yahudi miydi ya? Yok ya bir an şey gördüm. Oyuncularda Tracy McGrady'yi gördüm dedim ne alaka hatırlayamadım bir an hangi sahnede vardı. Abi, çok oyuncu vardı bu arada. Gerçekten çok Evet, fazla evet. oyuncu vardı. O mesela şeyden bahsetmedik. O bıçaklayan dayı vardı ya o falan çok iyiydi Aha. abi yani. Evet evet. O sahnenin kaosu çok iyiydi. Koşuşturuyorlar. O da Ne Yahudi. yapıyorsun lan O sen da de Yahudi takıyor mesela. falan böyle saçma sapan hiç beklemiyorsun yani. Güzel bir eleştiriydi. Onların yani bir tane eve baskın atması ve evin içinden bir adamın evini korumaya çalışması ve oradaki en sevdiğim nokta. Abi herkes öldü orada. Yani Evet. Tarantino filmi oldu bak orada. çatışan herkes Evet, öldü evet. abi. Hani en azından gerçekçiliği korumuşlar yani. Orada adam pompalıyla sıkıyor. Kimse ölmeseydi saçma olurdu yani. Hani birileri öldü yani. Evet. Bir şey soracağım. Köpek de Yahudi mi? Köpek de Yahudi abi büyük ihtimal çünkü ismi Moses, Musa şeyi vardı. Aynen aynen. Evet doğru doğru. Doğru. Bence köpek şeyden önemli abi. Adamın arkadaşının şeyi o muhtemelen. Ben öyle yorumladım. Büyük ihtimalle. Onun Büyük ihtimalle. şeyi gibi geldi bana. Hani Dogtagi gibi geldi. Ama hani Hmm. senaryonun içinde şey de söylüyorlar ya bu köpeği ben gittim şeyden aldım falan diye. Aynen. 20 Barınaktan dolar aldım öyle bir falan şey diyor. diyor. Ha Aynen. evet diyor ama bir şeylik var orada. Bir yorum açık kısım var gibi bilmiyorum. Ya film iyiydi ya. Köpek demişken abi aynen onu da diyelim. Köpeğin yerleştirilmesi Gerçekten de bence fena değildi. çok Hani başarılıydı abi. ve hani Timothy'nin karakteri Marty hani o köpeği almaya giderken ne kadar rahatsız olduğunu falan film çok iyi yansıtıyordu bence. Hani Çok gidiyorsun ve o iğrenç bir kadar herif aslında ya. Gerçekten. İnanılmaz çıkarcı bir herif yani. Zaten ya. iğrenç oldu şeyden belliydi abi. Paltrow'la sahnesinde orada yatakta otururken işte para beni takip eder falan filan. O çok Ha, güzel O, bir sahneydi. o Güzel diyaloğu bir koyar. diyalog. Abi orası inanılmaz bir sahne yani. Gerçekten çok iyi yapmış orayı. Timothy'nin bence en iyi oynadığı sahne orası. Bayağı iyi oynuyor yani. Abi zaten o bıyığı ekleyince tamam mı? O direkt şey oluyor. Tek kaş. İnce bıyık ya. Evet abi o imaj Bir de çok iyi kısa oturuyor. abi. Burada Evet. bitiyor bıyık. Bayağı güzel. Bak reisin bıyığına adam bıyığı abi. Köpek demişken abi cidden. O zaman tempoya girelim oradan. Girelim. Yani köpek tempoyu çok iyi ayarlıyor yine. Bunu neyde bahsetmiştik? Couch Ceiling'de bahsetmiştik abi en son. Orada kedi vardı. Orada kedi vardı. Yani gerçekten işin içine hayvan olunca inanılmaz bir yerden vuruyor beni. Yani en azından. Çünkü köpek kaç kere kayboluyor. Sonra patlama oluyor. Orada yandı mı oldum falan. Ve orada yandığını düşündüm ilk köpeğin. Ya bu tip detaylar tempoda çok önemli. Çünkü mesela tempo gidiyor. Tamam çok yüksek ayarladığınız tempo. İşte koşuyorlar işte banyo düşüyor, kırılıyor adamın kolunun olmaması bıçak çekmesini etkiliyor. Oradan o köpek Rachel'a bağlanıyor. Rachel o işte pimpon adamlara bağlanıyor. Hani o kadar iyi ayarlamışlar ki kurgunun elementlerini. Sen film izlerken biz Reis'le böyle izledik abi filmi. Böyle Abi böyle Reis'e bakıyorum o da böyle ne olacak şimdi falan diye.
Hani o konuda bayağı iyi ayarlamışlar filmi. Zaten en çok beğendiğim nokta da bu. Tek beğenmediğim kısmını en sonunda söyleyeceğim. Filmin sonunu hepinize sorduğum zaman Hı. söyleyeceğim. Orada birazcık tempoya yeniliyor film yani. Onun dışında köpek de filmin tam merkezinde artık. Aynı Evet. Couch Cill'indeki kedi gibi köpek için geri dönüyorlar, tekrar gidiyorlar. O köpek paraya bağlı oluyor bilmem ne. Oradaki en Tarantinovari sahne de o köpek yüzünden olduğunu düşündüğümüzde bence çok iyi bir yerleştirme yani. Ki bak oradaki köpek dışında herhangi bir hem insan düşün hem cansız bir varlık düşün, bir eşya düşün. O kadar efektif olamaz. Çünkü duygusal bağ da kuramazsın. Aynen. Köpek bu noktada da çok kıymetli bence. Evet. Çok iyi bir element yani. Yan karakterler Timothy'nin karakterine nasıl etki yaptı sizce? Özellikle ben şeyi çok beğendim. Yakınlaştığı kadınların yapıları. Normalde erkek main lead'li bir filmde kadın karakterlere çok değinmiyorlar. Özellikle en kötü yapanı Oppenheimer'dı abi. Kadınlar o kadar yoktu ki filmde. Abi o Nolan'ın genel sorunu zaten. Full Oppenheimer izliyorduk ve anlayamıyorduk. Yani kadın figüran gibiydi oradaki. Florence Pugh oynuyordu orada. Burada onu yapmamışlar abi. Hem Rachel'a hem Keystone. kadın Keystone mu? Aynen. Keystone'un yani yapısı o kadar filmi etkiliyor ki. En sevdiğim sahnelerden birinde de Keystone var yani sonuç olarak. Bu noktada bence film başarılıydı. Bundaki fikirlerinizi alabilirim. Önce Reis'le başlayalım. Ben şey olarak düşünüyorum. Burada sana katılmıyorum. Yani evet bolca kadın şeyi vardı, sahnesi, rolü vardı ama atıyorum Keystone'un rollerinde mesela böyle kadın tamam güçlü kadın gibi gözüküyor. Kendi başına Ama değil başarmış aslında, gibi değil mi? gözüküyor. Aslında ama değil. Evet hala muhtaç duyuyor. Adamın onun için yapımcılık yapmasını kocasının. Sonra yani o dediğimiz yatak sahnesinde de konuştuklarında da kendi içinde yine eziliyor orada. Martin'in ne kadar büyük bir hedefe, azme sahip olduğunu görünce kendi eziliyor bence orada. Diğer Rachel zaten komple adamın peşinde koşuyor. Yani kadın orada hamile ve adam seninle hiç ilgilenmiyor. Hala orada peşinde koşuyor hiçbir şey demeden. Gıkını çıkarmadan. Abi orada şöyle bir şey var ama. Bak bu dönemine uygun bir şey. Evet işte Şimdi böyle bir uygun şey var. zaten. Aynen. Aynen. O yüzden Hı hı. güzel bir şey bence. Hani Ben Ki- normal yani aynen böyle olması. Ki bence Rachel, evet Keystone eleştirine biraz katılıyorum şu anda söylediklerinden sonra. ama Rachel, güçlü bir kadın yine şey olarak. abi Hani Rachel çok baskın bir güçlü yani. karakter. Yalan söyle diyor. İyi rol Timothy'den yapıyor iyi yalan falan. söylüyor. Evet. Bir şey yap diyor ondan iyi yapıyor mesela. Düşündüğünde ulan o daha çok inandırıcı falan geliyor. Ki özellikle hani mesela Timothy adamı ikna edemiyor para vermeye. Kız hani adam yalan da söylese para vermeyi ikna edebilen bir konuma getiriyor yani onu. Hı hı. Böyle düşündüğümüzde bence Rachel iyi bir karakterdi yani. Bunu sormak istedim. Onun dışında Alp neyi atladık? Var mı başka atladığımız? Yahudi'yi Abi konuştuk. yani Tempoyu film konuştuk. temposuyla ilgili hani eksi olarak söyleyebileceğim bir şey olarak. Şimdi film temposu hep artıyor. Çok güzel. Bir yere kadar güzel. Film yarısına kadar böyle izliyorsun. Ama film hiç nefes almıyor. Evet. Bak film ne kadar ilgi çekici olursa olsun ki öyle. Kamera açıları ne kadar şey olursa olsun. Kolay, anlaşılabilir. Onlara falan da çok dikkat ettim. Çok fazla zoom var filmde böyle. Evet. Onlar çok güzel şey kullanımları var. Kamera kullanımları var. Ama bir yerde pil bitiyor bence. Ki hani biz sonuçta bir araya giriyoruz sinemada. 15 dakika falan. Hı hı. Bu filmi arasız izlediğinde gerçekten çok yorucu bence. Film hiç nefes almıyor çünkü. Araya en azından böyle bir sekans lazım. Hani bir filmin nefes alması için, bir olayları sindirmemiz için. Sürekli bir olay üstüne olay oluyor. Ben kişisel olarak zaten öylelerini daha çok severdim ama Yok. dediğin doğru. Bence de öyle ama hani bir şeye ihtiyacı vardı. Bir sindirmemiz lazımdı bence. Ya bunu şeyde yapmaya çalışmışlar. Hazır yeri gelmişken değineyim. Şimdi film Enzo yeniliyor. Bütün motivasyonu o ya. Dünya Hı hı. şampiyonasına gidecek, Enzo yenecek. Filmin ana konusu bu. Yani Mart'ta Hı hı. Enzo yenmeli. Tabii dediğim gibi Diğer- oradan sonra seyir değişiyor biraz. Aynen. Dünya şampiyonasına katılamadığını öğrenince film tekrardan bir tempoya geçiyor. Son tempo artık. Son maç. Hı hı. Fix Challengers'ta gördüğümüz, onun dışında Warrior Box filminin sonunda gördüğümüz, bir sürü filmde gördüğümüz o son main maç. Spor filmlerinin kaçınılmaz Challengers'ı sonu. daha iyi yapıyordu bence. O Challengers'ta tırmanışı kesinlikle çok daha iyi. yapıyor. Düşündüğümüzde abi Enzo yendikten sonra duygusal Bu da Enzo mu patlama Endo yaşıyor. mu ya? Bir dakika onu Endo bakayım. Endo. Endo değil mi? Endo mu? Aynen. Endo. Hı hı. Endo'yu yendikten sonra duygusal patlama yaşıyor ya. Otomatikman bütün hırsı dökülüyor. Çünkü zaten adamın top level'ı oydu yani. Gidip dünya şampiyonu kazanan adamı yenmek. Hani Hı orada hı. kupayı kazanmış gibi bir itibara Evet. sahip oldu ya. Bütün Japonların, Amerikan askerlerinin önünde orada. Hani zaten Hı hı. her şeyi halletti gibi. Filmin bence sonu buradan sonra başlıyor. Film çünkü pikini yapıyor. Pikini yapıyor orada. Hı hı. Ve Reis'le biz bunu filmin çıkışında da konuştuk. Geri döndüğünde Rachel'ı zaten seviyor. Marty Rachel sevmiyor değil. Hani onun peşinden koşturuyor. Onun başına bir şey gelmesin diye uğraşıyor falan. Sadece karaktersiz olduğu için bunu ön plana alamıyor. Film orada o kadar turn yapıyor ki yani bir döndürüyor film orada. Ben işte babayım, onun yanında durmalıyım. İşte bu çok önemli bir şey falan. Tak hastaneye gidiyor. Bilmem ne oluyor. Film orada
hem tempo olarak düşüyor hem de duygusal olarak çok hızlı bir yön değiştirmeye giriyor. Şimdi bu yön değiştirmeye girdiği zaman ya Timothy niye bu yön değişti? Yani neden biz Marty'nin bu yön değiştirmesini görüyoruz sorusu geliyor aklımıza. Şimdi bunu sorduğumuzda da otomatikman film bir tık düşmüş oluyor bende. Ki yani orada bir Reis'in çok güzel bir fikri vardı. Reis söylesin onu. Evet, şey demiştim. Marty kaydı kazandıktan sonra ülkesine dönüyor yani uçakta. Orada telefonla konuşuyor uçak boyu, hani hastaneye falan öğreniyor bir şeyler doğum hakkında. O kısımda şöyle olsa daha güzel olur bence. Telefonla konuşsun. Ondan sonra uçağa binsin. Uçakta herkes onun için tezahürat yaparken Marty şeklinde askerler kendi içinde bir monolog yaşasa, o yavaşlamayı anlatsa bize yavaşça içinde neden bittiğini, oh be kazandım gibisinden bir self diyalog görsek daha güzel olurdu bence dedim. Evet bak, güzel bir alternatif. Abi ben çok Ben de hoşuma size gitti. katılıyorum. Reis burada çok güzel bir şey söyledi yani. Onu görmüyoruz abi. Diyalog dökmüşük. Tak hastane. Gidiyoruz işte. Rachel zaten bayık. İşte öbürleriyle konuşuluyor bilmem ne falan filan. Sonra işte Timothy görüyor. Marty bebeği görüyor. Ağlamaya başlıyor. Film bitiyor. Yani şimdi bunu düşündüğümüz zaman filmin her noktası bence çok kıymetli ve güzeldi. Yahudilik şeyine bile iyi değiniyordu. Yani çoğu şeyi, diğer filmlerin kötü yaptığı çoğu şeyi yapıyordu film. İşte o sonu yazma konusunda hala bence sinema tapa gelemedi yani. Sonlarda bir problem var yani. O kadar acele ki. Rush var abi sonda. Şey yani bak Evet. dert şu düşündüğünde. Şimdi Reis'in dediğini yaptırsa empati seviyemiz çok artacak filmle. Ama adam diyor ki hızlıca empatiye geçmeli. Adam baba olacak. Hani Marty'den full de nefret etmemeli abi seyirci. Hani o adam tam o kadar yavşak değil. Sen şimdi bunu bana vermek istiyorsan hani ona göre bir duygusal arkı da tamamlaman gerekiyor. Gerekirse Evet. 10 dakika filmi uzat ya da gerekirse 5 dakika ortadan at. Yani anladın Aynen. mı? Koşuyorlar zaten paso full ortada yani. Bilmiyorum ben böyle düşünüyorum açıkçası sonunda. Yani orada biraz şey yapıyor sadece. Hani en başta öyle açılıyor ya film. Aynen. Filmin açılış jeneriği de şey ya. Abi Yani açılış bak jenerik hiç çok öyle bir iyi şey ya. beklemiyordum. Abi biz Reis'le gülmeye başladık. Çok Tam ilginç orada ya. biz Ben de gülüyoruz. güldüm. Hiç beklemiyordum öyle bir şey. Yani sanki oradaki hani sinematografik bağlamı hani bir Aynen. circle kapatalım gibi olmuş. Öyle bir circle olması benim de çok hoşuma gitti. Tamam. Görsel olarak güzel ama dediğin gibi Hı hı. senaryosal olarak bir oturmuyor. Yoksa mantıklı öyle Evet. başlıyor, öyle bitiyor film. Okey. Ama dediğiniz gibi Bence onu oturmuyor. görüyorsak doğumu da görmeliydik circle açısından. Ha belki evet. O bu arada doğumu görseydik Odessa Azyon için de iyi olurdu abi. Oyunculuğunu Evet. katlardı aday olurdu Aynen. anasını satayım. Ya mesela Geçen masa sene- tenisi rampları arasında zırlayan bir bebek. Masaya Abi sahne de o- çok güzeldi bu arada. Onları Abi da- o fikir tam İyi. şey gibi olurdu. Requiem for a Dream gibi olurdu. Aynen. Bir bebek, Çaça bir çaça bebek, bir geçiyor böyle. top, bir bebek, bir top, bir Aynen. bebek, bir top Aynen böyle öyle. bol olurdu ya. Güzel fikir aslında. Yani Hı, bence de Bolu iyi Baby. fikir. Bu arada şeye de değineyim. En sona gelmişken. Abi masa tenisi maçları çok iyiydi ya filmde. Ha, Bence de evet. yani Ve Timothy şeyi reddetmiş. Stand kullanmayı. Çoğu sahnede öyle Evet. okudum. Zaten Kendi Timothy öğrenmiş. 2018'den beri masa tenisi oynuyormuş. aynen. Hatta bir anısını anlatayım. Burada bugün Instagram'da karşıma çıktı. Dune'un çekimlerinde bir tane güvenlikçi varmış abi. Timothy'nin masa tenisi oynaması gerekiyormuş. Her gün oynuyormuş adam geliştirilmek için. Orada böyle bir aralarında rekabet mi oluşmuş? Tam çok hızlı izledim yani hatırlamıyorum şimdi. Böyle en son biri beni çekiyordu ben bağırıyordum diyor. Aa falan diyelim. Hani bunu Muaddip sürpriz. düşündüğünde bunu düşündüğünde bence çok kıymetli bir şey abi. Ryan Gosling'in La La Land için piyano öğrenmesi, bu adamın film için masa tenisi öğrenmesi ve hani 5 yıl pandemide o kadar oynadım ki diyor. Yani çok kıymetli bir şey abi bu. Şimdi şey gibi bir şey yani ben hiçbir şey çalmayı bilmiyorum mesela. Beni koyuyorlar Bob Dylan'ın şeyi anasını satayım. Hadi gitar öğren. Benim her gün 6 saat gitar çalışmam gibi bir şey bu yani. Abi ama öyle bir filmde oynayacak olsan çalışırsın. Öyle bir para alacak Tabii olsan. canım. Öyle de bir şey var anladın mı? Motivasyon sağlam yani. Aga ama Timothy'nin motivasyonu sadece para da değil. Bir de Evet evet. Tam işte böyle bir şeyde oynayacak olması. Aynen. Şimdi karakter size bir zaten şey hırslı. soracağım. Size bir şey soracağım. Hatta kapanışta bunu yapabiliriz bence. Abi geçen sene Timothy'nin bir konuşması vardı. Complete Unknown'la ödül aldığında işte Marlon Brando bilmem ne hepsinden etkilendim. Ben en iyisi olmaya geliyorum diye bir açıklama yapmış. O dönem kritikler demişti ki şeyin gözü demişti adama. Bu sene bütün nominees'e işte teşekkür ediyor. İşte diyor Michael B. Jordan abi filmin sonunu tekrardan iki izledim. İşte Joel Edgerton çok iyisin işte zaten diyor Leo'ya gerek yok falan. Sizce bak bu karakter değişimi de Marty Supreme'deki film değişimine de çok benzemiyor mu? Yani birazcık Timothy'nin kendi karakter arkı da bitiyor. Sonuç olarak ilişkisi de yıllanıyor. Kendi yaşı da ilerliyor. Hani greatness lafları bir tık bu sene azaldı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fikrinizi çok merak ettim yani. Bunu ben de düşündüm. Bak dediğin çok doğru, güzel bir yere değindin. Ben buna katılıyorum abi. Ha, şunu soruyorsan hani böyle bir filmde oynadığı için mi kendine yansıttı yoksa kendi böyle olduğu için böyle filmlerde oynuyor ya getiriyorsan o ayrı bir konu ama. O zor. O soru zor. Anladın mı? Onu Bence pek bilemeyiz. stratejik. Adam tek kelimeyle şey yaptı yani.
Ama muhakkak abi yani götü kalkmıştır anladın mı şimdi? Tabii canım. Abi Olur sen öyle. o Basit Genç adam. genç adam diyor ya. Elin kanı hızlı akıyor. Abi siz şeyde oynasanız Dune Part 2'de cool ne bir şerbi diye. Abi tabii adam öyle o kadar filmlerde oynadı ki anladın mı? Adam şey artık harbiden. Düşünsene. Oğlum düşünsene film var başlıyorsanız ay boynunda way falan diyorsun bunu kim. Eve gidince aha falan yaparsın ya. O gazla. Kapanış monologlarınızı alalım. Ya bence Ufaktan yaş grubunda kapatacağız. rakibi yok. Bence de yok. Kylie Jenner'a başarılar. Bence zor yönetiyordur şu an. Onlar olmaz cecik. Onlar olmaz artık. Durun. Kapanış monoloğunu almadan önce reis de çok dikkatimizi çekmişti. Abi filmdeki cinsellik ve seks sahneleri bak. Bu çok önemli ve güzel bir detay. Miksajı Filmdeki diyorsun tabii. filmdeki tempoyu o kadar iyi yedirilmişti Evet, ki. evet. Bak mesela Hiç vanilya yok. Kay Stone'la seks sahnesinde abi hani sahne hızlı arkada diyalog akıyor yani zaman kaybı Evet, yok. evet. Benim gördüğüm en iyi seks sahnesi kullanımları bu filmde vardı abi. Çok Evet, çünkü- iyi yedirilmişti filme. Evet. Şey gerçekten yol açıyor yani. Aynen. Hiç öylesine seks olsun Mesela diye o değildi yani. çıkarıp atması şeyi, banyonun giderine. Onlar Aynen. çok güzeldi yani. Bayağı güzeldi onlar. Evet kapanış monologlarınızı almak için sözü sizlere bırakıyorum. Alayım. Abi film bence güzeldi kesinlikle. Bence gidin sinemada izleyin. Ben düz 8 veriyorum abi. Temiz bir 8 yani. Eğer Reisim tempoda sendeyiz. biraz daha şey olsaydı, o dediğim kısımlar olsaydı biraz daha yükselebilirdi puanım. Onun dışında 8 ama. Bu haliyle bile çok iyi ama yine de. İyiydi iyi. Ben de kişisel olarak bayağı beğendim. Herkes de öneririm, mutlaka gidip izleyin. Çevreme de önerdim zaten şimdiden. Yani, puan olarak da düz 8. Ben de ikinizle %100 katılıyorum. İşte tek takıldığım nokta filmin sonu oldu. Daha iyi bir son yazılabilirdi bence. Özellikle Reis'in fikirleri bayağı iyiydi o sonda. Çıktığımda ulan evet harbiden öyle olsa müthiş olur diye düşündüm. Benden de temiz bir 8 alır. Ama ben yani gönlümden o kadar 9 vermek geçti ki. Çünkü spor filmleri yapıldığında o kadar hoşuma gidiyor ki. Ya şöyle bir iyi basket filmi, futbol filmi, ne bileyim işte tenis filmi. Geçen sene Challengers'ı izlediğimde de aynı gaza gelmiştim. Çok iyi bir tenis filmiydi. Özellikle kurguya o yedirilme noktasında. Buradaki o masa tenisinin hızını da filme iyi yedirmişler. Çok iyi bir film olduğunu düşünüyorum. 8 ve özellikle kapatırken şunu değineyim. Arkadaşlar bu filmi sinemada izleyin. Evet. Evde aynı hazzı alamazsınız. Evet, bence sırf müzikleri için bile o şeyi duymak için yerleştirilmesinin miksajını falan değer, kesinlikle değer. Beyler ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Fıtık'ta söz verdiğimiz gibi Marty Supreme'i çektik. Buradan Fıtık'a gidebilirsiniz. Diğer bir sürü podcastlerimiz var. Hepsini izleyebilirsiniz. Reçete ve mola yolda geliyorlar. Cook. Ufak ufak. Kaç aydır Geliyor. cook. Kaç aydır Abi çünkü üstüne uğraşmalı işler. Allah Allah. Reçeten hatta Kusura bakmayın. birazcık spoiler da verin. Found footage falan. Yani tuhaf işler Evet. izlemeye başladık. Oradan geleceğiz. Biz kaçtık. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Marty Supreme. Zınk.